Bazen tarihte öyle anlar olur ki atılan birkaç kurşun bir domino taşı gibi koca bir bölgenin kaderini devirir. İşte şimdi 20. yüzyılda Orta Doğu'nun seyrini tamamen değiştiren inanılmaz bir zincirleme reaksiyonun hikayesine bakacağız. Hadi gelin her şeyin başlangıcına gidelim. Karşımızda 4 büyük lider ve 4 trajik suikast var. Peki, ilk bakışta birbirinden bağımsız görünen bu olaylar arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Sadece bir tesadüf mü, yoksa hepsini birbirine bağlayan çok daha derin bir sebep mi var? Cevap, kaynaklara göre hem çok net hem de tek bir kelime, Filistin. Evet, yanlış duymadınız. Bütün bu olayların merkezinde Filistin meselesi duruyor. Peki ama nasıl? Gelin şimdi bu çarpıcı iddianın detaylarına inelim. İlk durağımız Filistin'i sarsan kurşunlar. Bizi neredeyse yarım asırlık bir yolculuğa çıkaracak olaylar dizisi. Şimdi bakın, bu zaman çizelgesi bize çok şey anlatıyor. Her şey 1951'de Ürdün Kralı Abdullah'la başlıyor, ta 1995'te İsrail Başbakanı Rabin'e kadar uzanıyor. Arada kimler var? Suudi Kralı Faysal, Mısır Cumhurbaşkanı Sedat. Neredeyse 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu isimler kendi dönemlerinde Orta Doğu'daki bütün dengeleri değiştirebilecek güce sahip figürlerdi. İşte işin en ilginç kısmı da tam burası. Bu suikastları gerçekleştirenlerin profillerine baktığımızda birbirleriyle neredeyse hiçbir ortak noktaları yok. Farklı ideolojiler, farklı kimlikler. Peki ya hepsini harekete geçiren o tek bir ortak motivasyon varsa? Argümanın kilit noktası da bu zaten. Ve işte o ortak güdü bu tabloda bütün çıplaklığıyla karşımızda. Kral Abdullah, Kral Faysal, Enver Sedat, İzak Rabin, hepsinin öldürülme nedeni kaynaklara göre Filistin ve Kudüs konusunda attıkları adımlara dayanıyor. Yani bu liderler attıkları adımlar yüzünden birileri tarafından adeta cezalandırılmıştı. Peki bu kadar güçlü 4 figür sahneden bir anda çekilince ne oldu? Bölgeyi nasıl bir gelecek bekliyordu? İşte şimdi o suikastların yarattığı ve bugüne kadar hissedilen o büyük dalga etkisine bakıyoruz. Bu olayların etkisi sadece 4 liderin kaybından ibaret değildi. Çok daha fazlasıydı. Onların yokluğuyla birlikte tüm bölgeyi içine çeken dev bir siyasi boşluk, ani ve çok derin bir kriz ortaya çıktı. Bakın bu zincirleme reaksiyon nasıl işlemiş? Önce kilit liderler denklemden çıktı. Onların yokluğunda bölgedeki bütün taraflar bütün politikalarını sil baştan gözden geçirmek zorunda kaldı. Bu durum çatışmada yepyeni ve beklenmedik dönüm noktaları yarattı. Ve o gün atılan adımların dalgaları bugün hala kıyılarımıza vuruyor. Şunun altını çizmek lazım. Bu etki kesinlikle tek taraflı değildi. Suikastlerin yarattığı şok dalgası, çatışmanın içindeki her bir aktörü, yani hem Arap ülkelerini hem de İsrail'i durup kendi stratejisini temelden sorgulamaya itti. Sanki herkes için bir nevi reset düğmesine basılmış gibiydi. Ve geldik son bölüme. Günümüzdeki miras. Yani bütün bu geçmişte yaşananların bugünün dünyasıyla, bugünün manşetleriyle ne gibi bir ilgisi var? İşte belki de en can alıcı nokta bu. Yani bu 4 suikast, tarihin tozlu raflarında kalmış olaylar değil. Tam tersine, bugün bölgedeki aktörlerin attığı adımları ve hatta daha da önemlisi, neden bazı adımları atamadığını anlamak için elimizdeki en önemli anahtarlardan biri. Durumun ciddiyetini belki de en iyi şu cümle özetliyor. Bu olayların etkileri ve artçı sarsıntıları günümüzde hala bütün sıcaklığıyla hissedilmektedir. Sanki dün yaşanmış gibi değil mi? Kapanmamış bir yaranın sızısı gibi. Ve size bu son soruyla baş başa bırakıyoruz. Geçmişte yaşanan bu kritik anlar, bugünün manşetlerini, bugünün siyasetini aslında ne kadar derinden şekillendiriyor. Belki de bu bağlantıyı kurduğumuzda gördüğümüzden çok daha fazlasını anlamaya başlarız.